Merhabalar, bu videomuzda tek kaçış perspektife örnek olacak bir iç mekan çizimine örnek göstermeye gayret edeceğiz. Tek kaçışlı perspektiflerde demiştik ki yatay ve dikey çizgiler mevcut. Dolayısıyla bir öğenin bir yandan görünüşünü çizerek de işimize başlayabiliyoruz. İç mekanlarda göreceğimiz bir duvar bizim için yardımcı olacaktır, bir karşı duvar. Öncelikle bir kaçış noktasını yerleştireceğimiz ufuk çizgisini çizerek başlayalım. Ufuk çizgimiz üzerinde bir kaçış noktası belirleyeceğiz ve bütün eğik çizgilerimiz, açılı çizgilerimiz bu kaçış noktasında buluşacaklar. İç mekanı çizimine başlarken karşıdaki duvarı belirlemek bizim çizimimize yardımcı olacaktır. Dolayısıyla yere dik ve paralel çizgilerimizi yerleştireceğimiz bir karşı duvar çizimiyle işe başlayabiliriz. Karşı duvarımı meydana getirecek çizgilerimin alt ve üst hatlarını belirliyorum. Şimdi duvar örüntümü kapatacağım. Herhangi bir görselden faydalanarak bu çizimi yapıyorsanız oranlara dikkat etmenizde fayda var. Biz daha çok kare plana yakın bir iç mekan görüntüsü elde edeceğiz bu çizimimizle. Taslağımıza gereksiz olan çizgilerimizi kaldıralım. Böylelikle iç mekanımızı oluşturacak ortamın karşı duvarını belirlemiş olduk. Bu karşı duvardan zemini oluşturmak mümkün. Duvardan bize doğru aslında geldiği hissine kapıldığımız taban çizgilerimizi, yani zemin çizgilerimizi indirelim. Gene kaçış noktasından buluşacak ve köşeleri takip ederek uzayacak çizgilerden bahsediyoruz. Bu vesileyle mekanımızın zeminini oturtmuş olduk. Şimdi de tavan çizgilerini oturtmaya çalışalım. Bunun için tekrar kaçış noktasından başlayıp köşeden devam edecek bir tavan çizgisine ihtiyacımız var. Onları da çizim alanına oturtturalım. Böylelikle ortalama bir mekanın yapısını da meydana getirmiş olabiliyoruz. Karşı duvar, yan duvarlar, tavan ve tabanı çizmiş olduk. Bu mekana yerleştirilecek nesneler için mümkün mertebe bu taban ve taban çizgilerini meydana getiren çizgilerden uzak durmamız lazım. Yoksa duvarın içinde kalmış gibi görüntüler elde ederiz. Dolayısıyla ben burada herhangi bir masa veya sandalye, bir obje çizmek istiyorsam tarayacağım alan kaçış noktamla duvar çizgisini belirleyen hattın dışında kalmalı. Örneğin buraya bir dolap koymak istesek en basitinden dolabın yan görünüşünde yatay ve dikey çizgileri kullanarak taslak çizmem mümkün. Dolayısıyla o dolabı duvarın dibinden başlayarak yerleştirmek istiyorsam ve tavandan biraz daha aşağıda bitireceksem taslak çizgilerimi koymam mümkün. Şimdi bu taslak çizgileri takip ederek asıl çizime geçelim. Duvara sıfırlanmış, yaslanmış bir dolap çizmek istiyorsam kesiştiği yer tavan ve taban çizgisi olacaktır. Dolayısıyla dolabımın yan görünüşünde yatay ve dikey çizgileri kullanarak objeyi tamamlamam da mümkün. Tek açışlı perspektifte yatay ve dikey çizgilerin görünürlüğü objelerin yan görünüşünden yola çıkarak taslaklar üretmenizi kolaylaştırır. Böylelikle dolabımızın yanında elde etmiş olduk. Arada kalan taslak çizgileri sildiğimizde daha rahat görünecektir. Şimdi dolabın derinliğini vermek için tekrar tek kaçış noktasına başvurmamız gerekecek. Bu kaçış noktasında taban ve duvar kesişiminin ötesine gidemeyeceğim. Oraya doğru sınırlarımı belirleyeyim. Aynı şekilde yukarıya doğru bir dikme ihtiyacını hissediyoruz. Onu da yerine yerleştirelim. Ve şimdi kaçış noktasını kullanarak dolabın üstünü tamamlayalım. Kaçış noktasından gelen çizgi dolabın bize en yakın olan köşesine gelecek ve dolabın bizden en uzak olan köşesinde nihayete erecek. Dolabımızın dış çerçevesini bitirdik. Şu an iç çerçevesini yapmak istesek ve bu boş bir dolap olsaydı gene yere paralel çizgilerden faydalanmamız mümkün olacaktı. Dolabımızın içinde görünmekte olan bir parçamız daha kaldı. Burası için tekrar tek kaçış noktasına başvuracağız ve buradan
dolabımızın içinde gözüken detayı da çizerek tamamlamış olacağız. Bizim için gerekli olmayan taslak çizgileri gene ortadan kaldıralım ve daha görünür kılalım işimizi. Duvara sıfır, yani bir odanın duvarına tamamen yaslanmış ve diğer duvarıyla da yapışık halde içi görünen bir dolabı çizmek mümkün oldu. Başka bir eşya yerleştirmek istesek, örneğin karşı tarafa da bir masa yerleştirmek istesek, gene aynı prensiplerden faydalanmak mümkün. Duvarımıza sıfır yanaştıracağımız bir masa için yere dik taslak çizgilerinden faydalanıyorum. Ve masayı duvara yaslayarak çizme imkanına kavuşuyorum. Gene yere yatay ve dikey gözüken çizgilerden faydalanmak bu noktada mümkün. Bizden ne kadar uzakta olacağını belirlemeye de duvar çizgilerini referans noktası olarak alabilirsiniz. Tekrar kaçış noktalarından benim için gerekli olan taslak çizgileri indiriyorum. Unutmayın, burada eğik olarak kullanacağınız tüm çizgiler kaçış noktasına gitmek zorundadır. Masamın derinliğini vermek için gene duvarın kesişiminden daha geriye gitmemek suretiyle içeriden bir noktayı yere paralel olarak çizeceğim. Ve böylelikle masamızın dört bir yanının çizimini tamamlamış olacağız. Gereksiz olan taslak çizgilerimizi sildiğimiz zaman masamızın üst yüzeyi daha görünür bir hal alacaktır. Masamızın bir kalınlığı, yani tahtasının bir kalınlığı olacaktır. Örnek aldığınız modele uygun olarak bunları geliştirebilirsiniz. Gene yere yatay ve dikey çizgilerden faydalanarak buradaki çizimimizi de tamamlıyoruz. Yan görünüş için gerekli olan çizgilerimizi her seferinde kaçış noktasından temin ederek tamamlayacağız. Böylelikle masamız 3 boyutlu bir görüntüye de kavuşmuş olacak. Masamızın üst yarısını bitirdik. Aynı şekilde ayakları da çizmek istediğimizde zemini oluşturan çizgilerden referans noktaları almak mümkün. Burada masanın yüksekliğine uygun olarak yere çizeceğimiz bir paralel çizgi bize haydi yardımcı olacaktır. Bunun için bir zemin çizgisi oluşturma halinde en azından ayakların nerede biteceğini sezeceğiniz bir referans noktası elde edersiniz. Böylelikle masa ayaklarımızı da tutturuyoruz. Masa ayaklarının bize doğru bakan tarafını yatay ve dikey çizgilerimizi kullanarak çizmek mümkün. Bu masa ayaklarının içe bakan, dolayısıyla da üçüncü boyutunu veren kısımlarını çizmek için tekrar kaçış noktasına geleceğiz. Ve masa ayağımızın kalınlığı kadar eğik çizgilerimizi kullanarak ayakların yan görünümünün temelini oluşturacağız. Ve tekrar dikey çizgilerimizi kullanarak masa ayağının 3 boyutlu görünümünü sona erdireceğiz. Böylelikle masa ayağımızın hem bir yanını görmemiz hem de bize bakan tarafını çizmemiz mümkün oldu. Bu şekilde diğer ayakları tamamlamak, dolabın içine raflar yerleştirmek, kitaplar sermek veyahut da yere bir halı sermek, diğer objelerle odayı donatmak gayet mümkündür. Unutulmaması gereken, herhangi bir tek kaçışlı çizim yaptığınızda kaçış noktasına cetvelinizin köşesine koyarak hareket ettirdiğinizde tüm nesnelerde açılı ve eğik olan çizgileri tutturmanız mümkündür. Kontrolünüzü yaparken bundan faydalanmanız sizi hatalardan uzaklaştıracaktır. Tek noktadan varan ve tüm nesnelerin eğimli hatlarını oluşturan çizgiler aslında bizim tek kaçış noktamıza, yani ufuk çizgisi üzerinde bulunan bir noktada kavuşarak çizimi oluşturmanıza imkan verecektir. Böylelikle alan derinliği olan çizimler elde edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar esen kalın.